Starfield Official Gameplay Trailer. Bunların hepsi in-game footage mıymış? İnanılmaz iyi gözüküyor. Bunu yapmak o kadar zor değil tabi ama. Bethesda Games. Geldim. Skyrim ve Fallout 4'ün yapımcılarından A Brand New Universe. 25 yıl in the making mi? İnanmıyorum. Kesinlikle şöyle olmuştur. 25 yıl önce fikrini atmışlardır ortaya. Abi uzayda geçen bir oyun mu yapsak diye. Ondan sonra yaklaşık bir 10 yıl sonra oyunu yapmaya başlamışlardır. 25 yıldır yapıyoruz demişlerdir. What's out there? Oo. Oo. You're part of Constellation now. Dinozor falan çok cool gözüküyor. Part of our family. Okay. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. Okay. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Bayağı güzel gözüküyor. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. FPS. Şaka yapıyorsun. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road. Silah falan var. Change humanity forever. This is where we belong. Bu arada inanılmaz güzel gözüküyor. Ya Bethesda yapar herhalde ya. Çok iddialı. Çok iddialı. Beni zaten şeyde aldı. En başta şurada bir yerde şey diyordu. Acaba orada ne var? Sorusunun cevabı falan böyle. Orada beni aldı yani. O sorunun cevabını bulmak için falan filan gibi bir şey diyordu. Yani bilmiyorum. Bu çok okey. Çok okey. 60.000 like almış. Bak o da yazmış. This game seems incredibly ambitious. Yani inşallah gerçekleştirebilir, yapabilirlerse mükemmel bir şey be. Buna da bakalım, o linke de bakacağım. Attığınız linke de bakacağım. Bu da official live action trailer. Okay. Bu şey büyük bir ihtimal. Bize ucundan şey tadını veriyor. Ulan keşke şunun filmini yapsalar da oturup izlesek dedikleri tarzda. Ben merak ediyorum mesela. Gerçekten merak ediyorum. Evren nasıl olacak? Çünkü gitmediğimiz, görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeyden uzay ya bu. Hani anladın mı? Hani nasıl yapacaklar acaba? Evrenini nasıl yapacak? Ben gezegenlere inecek miyim falan. Onların olduğu böyle bir video varsa onu da izleyelim. Hani mesela gezegen mi geziyorum? Ne yapıyorum? Tamam, bakacağım ona da. O linke de bakacağım. Çok güzel gözüküyor. Tabi bu in-game footage değil. Yok mu bu Apple Watch reklamı?
Neydi bu? Büyüyünce sen de gidersin. Şimdi sıra bende, ben gidiyorum. Hiçbir şey anlamadım bundan. Hiçbir şey anlamadım. Ne çocuk gitmek istiyor, çocuk büyüyünce gidecek. Şimdi o büyümüş, o gidiyor mu? Ne bu? Bu da ne attınız bana? 45 dakika Starfield direct gameplay deep dive. Tamam, neyle karşılaşacağımı bilmediğim için just chatting alayım yayını. Ben bunu hızlı bir şekilde bitiririz zannettim. Ya benim korkum bunun No Man's Sky gibi olması ama yani Bethesda'da No Man's Sky'ın yaptığı tecrübesizlikte bir iş yapmaz yani Bethesda. O yüzden umudum var. Ne izliyoruz? Starfield direct gameplay deep dive. Welcome kısmı. Tamam, birazcık bir bakalım. Olmadı hızlı atlaya geçeriz. Ben bakmak istiyorum çünkü. Bunda her şey var, öyle mi? Okey. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from The Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go. Bak bu 25 sene öncenin footage'ı. Onu diyorlar asıl. Is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yarın çıkıyor değil mi bu? Yarın çıkıyor. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through. Where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. Bu ne oğlum? İnanılmaz güzel gözüküyor. Eğer içini doldurmuşlarsa, böyle bomboş yani değilse. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Ne? Gerçekten gördüğüm aya, gezegenlere falan gidebiliyorum. No Man's Sky gibi olmaz inşallah. Real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. Bakayım animasyon sistemine. And of course, you can play it in third person. Daha uzak third person. And you can play it in first person. Third person oynanır ya. Sinematik. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Şimdi mesela herkes başka yerden mi başlayacak? Herkes başka yerden mi başlayacak, yoksa hepimiz aynı yerden aynı hikayeye mi başlayacağız? Yani mesela ben şunu merak ettim. Şimdi mesela oyunu indirdik hepimiz, tamam mı? Başladık. Mesela ben de buradan başlıyorum, sen de oradan başlıyorsun ve aynı hikayede dallanıp budaklanıp mı gideceğiz? Yoksa No Man's Sky gibi bizi herhangi bir gezegene atacak. Single player, hepimiz aynı yerden başlayacağız. Okay. Oğlum bu olay çok iyi bu arada. Ooo, Mumut'a bak. Çok fazla motion blur var ya. Single player oyuncular seviyor galiba motion blur. Biz sevmiyoruz. Competitive oyuncular olarak güzel olmuyor motion blur ama single player'cılar seviyor galiba.
İtemler böyle We do love gözüküyor. stuff and all of the items allowing you to pick everything up. Beğenmedim You can view itemlerin all nasıl that gözüktüğünü. in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object. Modlama var mı? From all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details. Oy, in food. çok We güzel obsess over yapmışlar. food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my Arkadaşımız ship, oluyor. Welcome back, Captain Howard. and he can even say your name. Kaptan Veno. Let's head out. Hoş geldin. Hadi uçalım. Güzel gözüküyor bu arada, bayağı iyi. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks Artwork'leri grounded falan and çok güzel relatable. yapmışsınız. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Konsept Obviously, the artlar çok NASA, güzel. Which is the rigid, hard function over style, and then punk, which is all about style. En önemlisi You can şu see anda that visual dünyaların, style gezegenlerin coming boş through in your olmaması. ship. Your ship is your home for Dünyalar you ve and your gezegenler crew. boşsa And yapacak hiçbir şey yok like many yani. of the spaces in our game, it Hani has a slightly retro and boş analog olmaması touch. lazım, anladın mı? Bir A bit şekilde of lo-fi doldurması lazım. rather than sci-fi, AI olması where lazım. everything is well used, Ne bileyim, worn, bir and göreve lived in. göndermesi lazım. Alrighty. Bir şey explorlamam, bir şey almam, bir şey bulmam lazım. Üretim yapmam lazım. This is your star map. It starts with the planet you're Çünkü Mars'a ne koyacaksın, anladın mı? Hani ne koyacağım Mars'a? Oraya bir koloni falan bir şey koyması lazım. Hani senden önce buraya gelmişler bak. Hani bunlar var. Oraya yerleşmişler. Bunlar artık Mars'ın yerlileri olmuş. Gibi böyle bir hikayesi falan vardır inşallah. currently on. You can see all of its info and Yoksa ne yapacağım, resources. hepsi boş You boş choose a gezecek mi? landing spot or fast travel to known locations. Faction'lar olması lazım yani. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further Tamam, to see bazı all the systems in gezegenlerde this part of the yaşam galaxy. var, bazılarında Here şey, you can plot a course to ones that are light years away. malzemeler This falan uses filan your var. ship's Bazıları grav boş. drive to fold space and jump to these systems. Bazıları And boş. you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Hadi gidelim. Şey mi gidiyoruz böyle bir anda? Evet. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Abi şunu niye online yapmıyorsunuz? Şu bir de online olsa, şu bir de online olsa o kadar güzel olacak ki. Çok hoş olur yani. Starfield, yarın çıkacak olan Starfield'ı inceliyoruz. Your eyes are guided upwards to just these boundless, vast Bu, buildings. istediğim bu. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, Çok iyi oğlum bu. and quests. Bu çok So the main iyi. focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing. Çok iyi gözüküyor. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Kesin şey yapmışlardır ha. Bunu bilmem ne Ultimate Edition Cart Curt Pack aldığında Amerika'da böyle saatli falan yolluyorlardır sana. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By Var the değil time mi? you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last Belli true gösteriyorlar. explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here.
Bir de bir şey daha istiyorum. Oh my god. Buraya geldiğimizde bu ablalar abiler böyle yarım saat konuşmasınlar. Bu oyun bence çok güzel şu ana kadar. Bunlar böyle yarım saat böyle kafa didiklemesin. Tamam mı? Kafa didiklemesinler. Mükemmel. Çok güzel. Ben bunlarla konuşmak istediğimde konuşayım. Bana zırt pırt böyle Witcher 3'teki gibi tutup da ay benim işte bilmem nem kayboldu şunu git bul bilmem ne böyle 10 saat anlatmasın bana. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Ön siparişi 900 TL mi bu oyunun? Çok iyi. Mükemmel. Ön sipariş verdiğimde bir sene içerisinde gelecek olan tüm DLC'ler, cartlar, curtlar, update'ler içerisinde oluyor mu? $1300 TL'lik de var. 1300 TL'liği alırsam bir sene içerisinde gelecek olan tüm yarın açılacak Ultimate versiyonu. Ultimate versiyonu ne kadar? Bunlara nereden bakıyoruz? Atsanıza bakalım, ben ekranda bakayım. Steam'den bakabiliyor muyum? Canımsınız. Teşekkür ederim. Tamam. Önce bir şunu bir inceleyelim. Çünkü kafamda böyle sorular şey olmaya başladı. Canlanmaya başladı. 900 lira pre-purchase. Pre-purchase Starfield Digital Premium Edition. 1300 lirayı verirsem ben bunu yarın oynayabiliyor muyum? Bunun içeriğine nereden bakacağım? Heh, orada. Premium Edition includes Starfield Base Game, Shattered Space Story Expansion upon release, up to 5 days early access. 1300 lira verdin mi her bok alıyorsun, öyle mi? Skin Pack, Soundtrack, Artbook, Access to Digital Extras, Starfield Base Game included, Digital Premium bilmem ne, 5 days up to. Bu akşam 6'da açılıyor olacak. Yani aslında yarın sabah 6'da açılacak. This is Bethesda man. This is Bethesda. Bu adamlara güvenilir. Bethesda'ya güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Bu oyun release'te sıkıntısız, sorunsuz, problemsiz oynanılabilir. Az bug'lı bir şekilde çıkabilir yani. Şöyle bir aksiyon yapılabilir. Bu olabilir. Olabilir. Beğendim. Olabilir. Devam. Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Ay. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. Gezegenlere daha çok çalışmışlar. Şehrin içerisindeki grafikler o kadar iyi değil. To this day serves as the largest mining facility Evet, for the evet. United Colonies. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself. Peki ben bir yere kurulabiliyor muyum? Yoksa mesela üretim yapmak için falan geri mi dönüyorum base'e sürekli? This is Onu biliyor muyuz? Collective Space.
Bak faction'lar var çok belli. Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Bunu, Neon bu started out oyunu as a bir modlarlar. Bu oyunu Bethesda Community'si bir modlar. Bambaşka bir oyun olur bu. fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Yok, mod konusunda gerçekten Bethesda Community üzerine yok ya. İnanılmazlar yani. Everyone Aha has ben. been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hunger. Ay, kim bunlar? Heathens shall be made dust in time. Onlardan olalım, onları öldürmeyelim ya. Çok cool gözüküyorlardı. Face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Karakterler, NPC'ler birazcık şey duruyor böyle. Yapay duruyor. Ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. Evet. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. Yani evet, ona benzemiş and by mixing birazcık. and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to Uzayda create geçen all bir the Fallout characters and gibi. NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. Böyle başlıyor oyun herhalde. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? İsmini yaz. Ring any bells? Any of this look familiar? Bak karakter creation. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Allah. İlk bir saatin geçeceği yer. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Abi kendini yapmış bu. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Tamam oğlum, övmeyin bu kadar. Backgrounds give Her you a oyunda bit of karakter creation backstory and yapıyorsunuz start you zaten. out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. Bunu kolla mı You could be in oynasak the ya? middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you. Bu ne oğlum böyle? The same air,
I've got to have every molecule. Bu kesin kötü My karakter. favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits Evet, to support your parents, but Oblivion, they're very sweet, and it's Oblivion'da really olan fun to karaktere visit çok them. benziyor. Honey, we got Evet. ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a değil mi? trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Köprü gibi bir yerde There's another geliyordu. great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. Hadi We'll canım. let you discover that on your own. Hadi canım. Bizi gezegene götüren adamı vurabiliyor muyuz? O kadar yapmışlar mı? Once you've built the perfect character, Ne güzel that's when your çizmiş lan journey adam. can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges Bir şey söyleyeyim mi? Güzel associated with gözüküyor ya. that skill. Sen bana gezegen pazarlayabiliyor musun? Onu söyle, emlakçı olmak istiyorum. Şey gibi değil mi? İstanbul'da Saat Kulesi'nin satılması gibi, köprünün satılması gibi. Bir de şey yapmış ya, farklı iki kişiye satmış aynı günde. Onun gibi. Bunda da Mars'ı satıyorsun. Haberinde bir köprü var. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Bu yapımcıların da şeyini hastayım. I like maxing out Ben my boost physical pack'i çok tree so I seviyorum. get neuro strikes and just punch my way through combat. Şu sahne çekilmeden önce böyle geliyorlar. Abi şimdi sana soracağız. Grafik tasarımcıya gidiyorlar. Diyor ki abi şimdi sana soracağız. Şey çekiyoruz. Oyunun introsunu çekiyoruz. Al bu kağıttan bak. Hani neler var bir incele. Bakıyor oradan talentlara. Tamam ben boost bekleyeyim diye ama dediler mi? Tamam okey. Stealth o zaman. Ben stealth şey yapayım. Stealth söyleyeyim ha. Tamam onu diyen olmadı. Tamam gel. Kaydedelim hadi başlat diyeyim. Kaydediyorlar. That one's a lot of fun. Yalan hepsi. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, Bak. I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Aynı şaka benim de aklıma geldi ama yapmayacağım o şakayı. access card. I'm more of a run and gun player. Aynı şaka benim de aklıma geldi ama From yapmayacağım. above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Şortu. Uzay şortusu. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from Bu arada NASA yayında da and a güzel gider ha. multitude of other sources to help us make the world feel believable. Yayında da bayağı güzel gider bu. Mesela atıyorum ben burada yayınını yaparım. Tamam mı? Herkes oynar. Benim başıma şöyle bir şey geldi, benim başıma şöyle bir şey geldi falan böyle konuşa konuşa oynarız. Ay, ay güzelliğine bak şunun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring. Umarım uzay gemisi fight'ı mecbur değildir. Ben hiç beceremiyorum. Çocukluğumdan beri beceremediğim
Tek şey. It's all out there. Bir de futbol. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Bak bu oyun ne istiyor biliyor musun? Bu oyunda şu olması lazım. Kesinlikle söylüyorum. Bu oyun seni birazcık boş bırakması ve survival ve crafting'inin ağır basması lazım bir tık. Diğer Bethesda oyunlarına nazaran. Diğer Bethesda oyunlarında o kadar yok ya mesela. Survival ve craft'ta böyle 7/24 uğraşmıyorsun. O No Man's Sky'daki o git explore et, oradan bir şeyler topla getir. İlla böyle lineer bir şekilde questline yapmak zorunluluğu olmazsa mükemmel olur bence bu oyun. Yani istersem quest oynayacağım, istersem kendim survive edeceğim. Ama gene o en son gelişmişlik seviyesine ulaşabiliyor olmam. Mesela atıyorum işte ne bileyim karakterimi son skill seviyesine getirebiliyor olmam lazım. Base'imi son skill seviyesine getirebiliyor olmam lazım. Onu yapabiliyorsan questline yapmadan mük. Çok iyi o zaman. Spaceship'imiz herhalde bu. Aha. Oo, spaceship'imizi şey yapabiliyoruz. Space exploration is possible Tipini değiştirebiliyoruz. thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. İçi de değişiyor mu? And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, Çok and make büyük some vakit changes. kaybı. You can customize and upgrade every... Ömrümüzü çalacaklar. Çok büyük vakit kaybı olur. Burada saatlerce harcayıp ondan sonra gemiye binip uzaya gidip ulan olmadı ya deyip tekrar dönüp 2-3 saat daha harcamalık oyun gameplay bu. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Var mı PvP'si? Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Tamam. Ha yok bir an şey zannettim. An improved Oyun grav komple drive single allows for player, longer distance gemi fish fight'ı jumps. PvP falan hani. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. Oğlum bu nasıl bir They'll customizasyon also ekranı? affect what you can do inside your Her ship. şeyi değiştirebiliyor adam. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Yapıldı hocam. Starfield's Escape in-game from ship Tarkov yaptı hocam. manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Keşke arkadaşlarım da gelebilse, onları da gösterebilsem. Warframe gibi Our olabilse modified keşke. Frontier is a practical ship, Ama but with a yine de little okey. creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, Neye as I benziyor call bu? it, Şey mi? where it had Kunduz mu? like a giant tail to it. Kunduz mu We've yapmış? done spiders, we've done mechs. Bu ne? So it's really O ne oğlum? spiders. Abla bu hangi we've done hayvan? mechs. Ne bu? Ayı mı bu? Uzay gemilerimi hayvanlara benzetiyorum dedim. Bu ne? Böyle bir hayvan mı var? Bu ne iğrenç olmuş bu. So it's really whatever your imagination is. Optimus Prime. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Ay. Engines ready. Gemi yer girdiğinde böyle diyecek mi? 1300 liraya veriyorum.
Some of Bana the da members kaptan of der mi? Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships İstemiyorum. and Companion outposts, istemiyorum. as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your NPC'ye ship, you bak. can always hire Yürüyor. additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to Oğlum, make him çok feel saçma. more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Çok cool. Kunduz kalkıyor. Kunduz Mars'a yola çıktı. Mesela bu sahneler ne kadar? Gezebilecek miyiz istediğimiz We're kadar? putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. Aha. And you should feel like Uzay you're in savaşı. complete control every step of the way. Hop fight alanına mı We've attı beni? extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Abi bu çok zor işte, ben bunu It's a beceremiyorum. complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Ama Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. nasıl yani? Ha, gravity jump şey bu. And moving your power to your weapons and shields Sesten hızlı means you're travel. ready for a fight. Hop bir anda oradasın. You should always be on your toes because you're not alone out there. Allah, travel ederken bizi böyle şeyler falan avlamaya gelecek. Pirate'lar, böyle korsan gemiler falan gelecek kesin. Bu uğraştırır. 100 lira düştüm oyunun fiyatından. 1200 vereceğim. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more Bende yok chat, bende yok. Ben uzay oyunu en son o game oynadım. En son browser'dan o game oynadım ben. Uzay evrenini pek seven biri değilim. Buna Star Wars'lular buna bayılır. Bak. Once you've taken control of an enemy ship, Bu Star Wars'luların şeyi bu. add it to your fleet and retrieve it at any Bu da çok spaceport. güzel gözüküyor oğlum. But space is way more than fighting for your life. Heh, bana bunlarla gel. Just like when you're planet side, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Bu ne? Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. Ha, oraya board ediyorsun, içine giriyorsun, orada side quest. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Ele geçirebiliyor muyum? Or rub elbows Asıl with the soru. galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for Adamın the stars. gemisine boardladım.
Stealth oynadım. There are plenty of personal encounters to be had as well. Kokpite girdim. Tak! Kaçırdım gemiyi. Or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, yapmışlardır bence ya. I steal all the sandwiches. Mor odası da ne oynadım ha. You know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. Grandma, you wanna come on over? Just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. Ay, gördün mü üstünü, kıyafetini? Çok iyiydi. Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Chat, oyunun main goal ne? Ana hedefimiz ne oyunda? Kolonileştirecek miyim? Bir problemi mi çözeceğim? Her şeyin sahibi mi olacağım? Main quest'i bilmiyoruz daha. Okey. İliklerine kadar Bethesda ise ilk hafta 2 yama kesin gelir. Kesin gelir, ben de aynı şey. Onun dediğinde ben de aynı şeyi düşündüm. Bir de diyor ya. Side quest'lerle diyor kaptıracaksın kendini, gideceksin, ondan sonra 2 saat sonra bir fark edeceksin diyor. Orada aklıma şey geldi dedim. Siktir, Ocak'ta şeyi unuttum. 1,000 planets out there just waiting for you to visit. We want you to Kim feel verdi like bana bu side explorers, quest? breaking ground on new Day one planets, patch gelir ya. exploring every inch of a Klasik mostly Bethesda. untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Bir Skyrim olur mu? Ne diyorsunuz? Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. Fallout 4'ü... And for this game, we've done a watch. Fallout 4 olur bu. Bu çok kolay Fallout 4 seviyesine gelir. Onu söyleyeyim. Belli, gelmiş zaten, olmuş yani. Burada asıl soru bence Skyrim olur mu? Fallout 4 olur. Fallout 4 zaten beğenilmedi. Fallout 4 Witcher 3'te kafa kafaya çıktı. Bilmem ne oldu. Kıyaslandı. Cartede curtede. Bence güzeldi. Çünkü ben o temayı seviyorum. Anladın mı? Yani bana sorsan böyle uzay temasında mı oynamak istersin? Post apokaliptik şeyde oynayıp o ne suit deniyordu ona, o giydiği şeye. Onu mu giymek istersin diye sorarsan tamam, ben onu tercih ederim. Neydi onun adı ya? Ne suit giyiyordu şeyde Fallout 4'te? Space suit değil. Hazmat değil oğlum. Onun bir adı vardı. Armor da değildi ya. Power. Evet, power bilmem ne işte, neyse. Onu giymeyi tercih ederim. Çünkü Warhammer 40K evrenindeki Power Armor. Warhammer 40K evrenindeki şeylere benziyor. Space Soldiers'ın giydiği şeyler onlara benziyor. Hoşuma gidiyor benim. Onları çocukken çok severdim. Çok oynardım. Ama bu bence bir Skyrim'e doğru gider gibi geliyor bana yani. Eğer yaparlarsa tabii. Umarım içi de boş değildir. Skyrim boş değildi mesela. Skyrim çok güzeldi. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. Ha, söylüyor It bana. connects to your phone. Böyle bir gezegendesin. Notifications and other information. Nem şu kadar, and we've also bilmem ne bu designed kadar. this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing Hadi this canım, case bu as we kutuyu did mu the veriyorlarmış? watch. Our attention to detail in the game totally translates to bakayım. this.
inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo Allah era. bilir to oyunda bring da her back yere samples koymuşsunuzdur from the bunu, moon. gözümüze It's got sokarsınız. the intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist Boş iş in the hocam. world, in the Starfield universe. Boş iş. Saate hype'landım da sol taraftaki peçe hiç hype'lanmadım yani. Ya, trailer'ınızda gösterdiniz kızcağıza verdi falan filan diye. Hiç orada beni şu peçe hype'lamadın yani. Saat okey. Oynarken kullanabileceksen bir de. Hani gittiğim gezegene buradan bakacaksın. Güzel. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. Bu çok iyiymiş ya. And this is a perfect pairing with that controller. Hadi canım. Kulaklığa gittim. Controller sarmadı beni ama kulaklık çok iyi. Kulaklık okey. Kulaklık okey. Ya bizim niye yok ya? Türkiye'ye de böyle şeyler. Kolay olsun Every one of our babında games, we söylüyorum. always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the Flying quiet Potato hoş ones. geldin, selamlar, iyi seyirler. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we Gezegen yaratmıyoruz generate herhalde. itself as Kaçırdım ben orayı. procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations. Neydi o? for the player Kaçırdım to ben. explore, Neydi? Creatures to encounter, ore and plants to pick up. Ha, maden arama. It allows us to add that touch of Okey anladım. Gezegene environmental uzaktan bakıyorum. Bu storytelling gezegende that işte şey var. Bethesda Demir is var diyor. Ha tamam okey diyorum. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Beğenmedim o creature'ları. O creature tasarımını beğenmedim. Detaysız. Bu güzelmiş atmosfer olarak. Çok az göstermişsiniz ya. Azıcık izleseydik. Aha. Oğlum bu oyun oynanır ya. What? Oo. Tamam, Bethesda mechanics. Silah tepmesi birazcık garip ama okey. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Her yeri Whether you want lootlarım to ben. explore and see what you can find. Her yeri Harvest lootlarım. resources and be on your way. Şakasız. Or Ben simply quest take in yapmam the ha. views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you biraz have the atmosfer skills, göster. you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Ya bilerek göstermiyorlar. Bilerek göstermiyorlar. When we were concepting these creatures, we Bu really şuna wanted bak to think oğlum. of them as natural Fil to the gibi ama environment. değil. We didn't want alien Bu da monsters. çok We wanted iyiymiş. native wildlife. Something you've never seen before.
Bak gittiğimiz gezegenlerde When it bunlar comes to tekrar our- etsin creature'lar. Farklı farklı şeyler görelim. Tekrar etsin derken farklı farklı şeyler görelim. Tekrar etmesin. Yanlış söyledim. Tamam mı? Bence çok eğlenceli olur. Her gittiğim gezegende başka bir şey göreyim. Exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Silahlar güzel Our gözüküyor biggest bu arada. goal for lighting with Starfield was to make the game feel more 1K filled, gezegen to mi use varmış? lighting and color to really make it feel more cinematic. Böyle bir iddiaları mı var? 1000'den fazla gezegen var diyorlar ha. Göreceğiz o zaman. O az önce gördüğümüz fil gibi olan şeyin mavisi, kırmızısı, pembesi. Abi işte bunu çözemiyorlar. Evet, imkansız gibi. Onu çözemiyorlar, yapacak bir şey yok. Endgame. Orası kesin endgame. Cult falan. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on bak any yapabiliyorsun. planet. Al And the kız. habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger hubs. Bence That way you can really Fallout 4'teki base building berbattı. Umarım bunu da güzelleştirmişlerdir, eğlencelidir ve güzeldir. Fallout 4 base building'i çok çöptü yani. plan your structures and what the overall feel Bu of daha your güzel outpost gözüküyor. is. And then when you're on your feet, you can Olmuyordu, really decorate yapamıyordun and falan. fine-tune things much easier. Bu daha bir güzel gözüküyor. Oy. Fast travel da var. Add 117 crafting and GB'mış. research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons Bir şey to değil, 5 adapt dakikada them to indiririz your ya. playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. Hah, bana bunları ver. All you stealth Bu ne, players 30 out there FPS? will surely need a suppressor. Ay. Ben. Susturuculu. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say Bak any bak other bak game we've arada done neyi before. yakaladım bak. 60'lık megi olan silah var oğlum. It just feels great. Bekle. Bu da iyiymiş ama oğlum. We probably have more mods and more weapons Bak 60'lık meg bu. Drum meg. 50 de olabilir. in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Ay. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. Sniper var You mı ya? may need to switch things up based on your environment. Boom! Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And Bu oyun for çok giving you eğlenceli an edge olabilir. in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Hadi canım. Zero gravity Ay, environments pose nasıl bir a karakter different yapsak challenge. acaba? Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, Çok offer a more stable iyi. shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser,
and can dish out some serious damage. Bu neymiş la öyle? Lan Whether you want to get mekaniklere up bak. close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Bigger. Starfield's got you covered. Oyun güzel duruyor oyun. Bu videoyu güzel yapmışlar. Evet, az önce onu konuştuk. Bu oyunu kesinlikle Bethesda Community çok güzel modlar dedim. Modlayacaklardır. Bug mıydı o? First day bug. Burayı ben mi editlemişim? Benim YouTube videolarına benziyor. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. En son bir ufak... Oğlum tabii ki de chat. Bu adamların Bethesda'nın şu anda istediği ne biliyor musun? Star Wars fanbase'ini hype'layabilmek. Tabii ki de onu istiyor. Tabii ki de onun arkasını almak istiyor. Star Wars fanbase'ini arkana al. Alsınlar taşısınlar bu oyunu. Biome is different. The word that comes to mind is vast. Tabii ki de onu istiyor. I like to use our photo mode to take rockstar Az bile gönderme yapmışlar. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. Gene scriptli I'm most excited about our outpost building systems. interview'lar. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your Star ship, Wars'un and you see suçu. it on the landing pad. EA Games'in These suçu. things are Yapsaydı gigantic. güzel oyun. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Yapsaydı böyle Star There's Wars something oyunu. about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets. The day-night cycle, those details matter to Herkes me. bir şey Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskap, obviously. Biri de çıkıp şey dese ya, ajansta çıkan bu kız benim best part'ım Jessica. Robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action. Ben onun için girip gidiyorum. Brain sprout. O yüzden burada çalışıyorum Bethesda'da. I laugh, but some people might find creepy. I don't know. That's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come Güzel to expect gözüküyor. from a Bethesda title, Güzel but on gözüküyor. a much bigger scale. Elden Ring. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Güzeldi. Güzeldi.
Şimdi sorumu soruyorum. Hazır mısınız? Bu oyunu nereden almak mantıklı? Şunu soruyorum. Game Pass'ten mi almak mantıklı? Yoksa tamam mı? Ben öncelikle ne yapmak istediğimi söyleyeyim. Siz beni ona göre yönlendirin. Ben bu oyunu Game Pass, yani bu oyunu kiralamak istemiyorum. Ben bu oyuna sahip olmak istiyorum. Torrent. Hayır, ben bu oyunun sahibi olmak istiyorum. Bu oyunu istediğim zaman girip oynamak istiyorum. Oyunu yarın çıkıyorsa yarın oynayalım. Yarın biri sabah bunun yayınını yapsak, ben akşam düğüne gitsem okey herhalde. Fiyatı bence gayet okey. Bence fiyatı gayet okey. Neredeydi? Yani siz bana Steam link attınız. Steam Strategy Fest. Neymiş bu ya? Neydi bu oyunun? Starfield. Evet, izledik, inceledik. Şimdi pre-purchase Starfield pre-purchase, yani opsiyonlarım bu. Ayrıyetten X-Pass Game Pass değil mi? 10 senelik neyi alsaydım? Kesinlikle bug'lı çıkacaktır. Satın alacaksan Steam'den al. Tamam, şunu yarın sabah. Purchase as a gift. Chat'ten birine at. Purchase for myself. Size de müzik vereyim. Wenotrat'ın parası gidiyor. Bu kadar mıydı? Bir tuşa tıkladım.